Arkadaşlar Skaltubo'nun ilk anlarındayız. Nina yiyeceklerimizi minibüste unuttu ama önemli değil. Bir şekilde çok üzüldü unuttuğu için yemekleri ama sorun yok. Bir şekilde buluruz. Bakın böyle enteresan bir şehir. 60.000 kişi yaşıyor. Bu şehrin özelliği Sovyet zamanında tamamen kaplıcalardan oluşması ve Sovyetler Birliği parti üyelerinin, elitlerinin diyeyim aslında özellikle bu şehre gelmesi ve bu kaplıcalardan yararlanması. Sadece elitleri değil aslında. Haksızlık yapmayalım. Hemen hemen tüm memurlar gelip buradan yararlanabiliyorlarmış. Tüm çalışanlar, sadece sıraya giriyorsunuz ama işte bazı parti üyelerine daha öncelik tanınıyormuş. Ama insanlar buraya gelip bedava, burası önemli, bedava buradaki her şeyden yararlanabiliyorlarmış. Birazdan o noktalara doğru gideceğiz. Şu anda şehrin merkezine doğru yürüyoruz. Küçük bir şehir, İmereti bölgesinde. Rioni Nehri, Gürcistan'ın en önemli nehirlerinden bir tanesi. Tıpkı Kura gibi, Kura Nehri gibi. Rioni Nehri burayı da besliyor. Buranın yeraltı kaynaklarını besliyor. Aynı zamanda Kafkas Dağları'ndan gelen su bölgesi. Gürcistan'ın suyu inanılmaz güzel. Anlatamam size. Yani gerçekten muhteşem. Yine böyle harika bir doğanın içerisindeyiz, merkeze doğru. Gelirken bunu net bir biçimde görebiliyoruz. Skaltubo'da, ismini zar zor söylüyorum. Gürcistan şehirlerinin isimleri kolay değil. Bizim bildiğimiz klasik isim Batum, Tiflis haricinde diğer isimler. Ve bu şehirde de böyle pek çok yerde Sovyet'ten kalma binaları görebiliyorsunuz. Nina'yı da kendi kafama aldım. Dedim içeri girelim mi? Merak etmiyor musun? Dedim şöyle bir bakalım. Ta Sovyet zamanından kalma bir yapı. Şu anda içeriye bakıyoruz ama maalesef kilitli. Şuralara çıkabilseydik çok güzel olacaktı ama kilitlemişler ya. Bakalım belki bir yol buluruz. Bir şekilde devam ediyoruz. Girecek bir yer arıyoruz ama maalesef şuradan çıkamaz mı? Ah, biraz daha genç olsaydım ya. 20 yıl önce gelseydim buralara bir şekilde şuradan atlardık. I think we don't have chance to come inside, but maybe we can look other building, right? Giriş burası olmayabilir arkadaşlar. Kilitlenmiş ama diğer tarafta da durum çok farklı değildi. O yüzden de dedik farklı bir binaya doğru gidelim. Here, right? Or if you want, we can look. Keşfe devam ediyoruz dostlar. Şimdi böyle bir yere geldik. Restore mi etmeye çalışıyorlar? Orayı tam anlayamadım ama. Evet, yani sanki bakın. Şu balkonlar, parmağımın ucunda gördüğünüz balkonlar yeni değil. Buraları restore ediyorlar anladığım kadarıyla. Binalar aslında eski, yeni yapılma değil. Görüyor musunuz? Yani çökmezsek belki içine girebiliriz. Köpekler. Maalesef arkadaşlar bekçileri var. Ve bekçiler o tarafa geçemezsiniz dediler. Bence çevresinden dolanabiliriz. Ben bir deneyeceğim. Nina'ya soracağım gelmek ister mi? İstemiyorsa beklesin beni. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnsanlar buralarda Sovyet zamanında bedavaya kalıyorlarmış ve burada sualtı kaynakları varmış. Hala var ama sanırım artık burada değil.
böyle 1900'lerin başından itibaren devasal yerler yapmışlar. Yani devrimden sonra, tamamen yıkıldıktan sonra, hani bu 7 düvele karşı savaş olayı vardır ya, Sovyetler Birliği onun aynısını yaşadı fazlasıyla. Fakat hızlı bir biçimde yapılanıyorlar, çalışıyorlar. İnanılmaz derecede mekanlar kuruyorlar. Gürcistan'da bile bu görülebiliyor. Moskova'da kim bilir neler var ki, ben gittim zamanında gördüm. Çok fazla şey var St. Petersburg'da, Moskova'da. Savaştan çıkmışlar. Dört bir tarafı yenmişler. Ve biliyorsunuz önce komünistler kendi içerisindeki zengin sınıfları tam tabiriyle terbiye etti. Sonrasında özellikle İngiltere temelli yeniden savaş açıldı. Kapitalizm o ülkede yani Sovyetler Birliği'nde kapitalizmi yerleştirmek için, ama onları da yendiler. Kendi iç savaşlarını zaten daha öncesinde, o dış savaştan önce iç savaşlarını kazandılar. Bir de üstüne bu kadar yapı kurmuşlar. Acayip. Yani gerçekten acayip. Ben Moskova Devlet Üniversitesi'ni gördüm, dudağım uçukladı. Yani bizim ODTÜ bile yanında yuva kalır. Yuva. Moskova'ya giderseniz devlet üniversitesine, Sovyet zamanından düzenlenen ve devasal haline getirilen devlet üniversitesine mutlaka bir görün derim. Bu bina 52 yıl önce yapılmış ama farklı binalar var. 60-70 sene öncesine kadar gidiyormuş. Şimdi önce yasak demişlerdi ama böyle biraz konuştum, gülümsedim. Biraz pohpohladım. Dediler ki geç şöyle arka tarafa doğru, orada da çekim yapabilirsin. İçeri girmek şey açısından tehlikeli olabilirmiş. Kafana bir şey düşer. Yani senin sorumluluğunu alamayız tarzında konuştular. Haklılar kendilerince. O durumu anladım. Ama şöyle içeri doğru geçebilirsem çaktırmadan biraz belki çıkabiliriz o tarafa doğru. Bakacağım, bir kontrol edeceğim. Şimdilik iyiyiz bekçilerle, barıştık tekrar. Önce biraz böyle Gürcülerin kendine has bağırma şekli var. Onunla karşılaştık. Fakat bir şekilde geldik. Arka tarafa ulaştık. Şuradan bir yol var mıdır? Bakın şu köprü gibi bir şey var ya. Şuradan çıkabilirsem dostlar. Bir de karşıma büyük bir köpek çıkmasın lütfen. Yılan, köpek, şu bu. Arka tarafına kadar geldik. Binanın içine girmeye çalışıyorum ama yani bakın buralar böyle inşaat bile değil. Tamamen bırakılmış. Ya şuradan bir yol buldum ama içerisi de çok tekin durmuyor arkadaşlar. Böyle demirler falan sarkıyor yani. Böyle içerisi. Merdivenler beni taşır herhalde ya. İçerisi böyle yukarı doğru gidiyor. Zamanında burada bir koridor varmış. Odalar var yine sağlı sollu. Buralarda sağlık terapisi üstüne pek çok şey yapılmış. Şuraya çıkmak istemiyorum çünkü bekçiler orada. Beni balkon tarafından görebilirler. Bu katlar böyle devam ediyor. Daha fazlasına gerek yok sanırım, değil mi ya? Gerek yok diye buraya kadar geldik. Şu yukarıda çıksa mıydık? Neyse, bir sakatlık çıkmasın, bu kadar yeter. Evet arkadaşlar, Nina nereye kayboldu bilmiyorum, ona da gel demiştim ama o tercih etmedi, anlıyorum. Bakın buranın hala bahçesindeyiz. Şöyle bir girişi var, görüyor musunuz? Yani eskiden şuralarda insanlar kalıyorlarmış. Tabii hiç kimsenin değilmiş çünkü komünist dönem. Yani devre mülk gibi düşünün. 15 gün biri kalıyor, 15 gün biri kalıyor, 15 gün biri kalıyor. Bunun gibi onlarca Skabulto'da yapı var. Oralarda kalıyorsunuz. Burası bakın böyle bir parkmış zamanında.
ormanmış anladığım kadarıyla. Ve bakın şurada da aynı aslanlardan var. Yani kapı ta oraya kadar. Burada bir yandan böyle sağlıklı sularla yıkanıp çeşitli tedaviler yaparken diğer taraftan da burada küçük bir tatil geçirebiliyormuşsunuz. Bakın bu park da çok eski. Sovyet zamanından kalma. Biraz düzenlenmiş tabi. Ama çok fazla dokunulmamış. Nina orada beni bekliyor ve oturuyor. Bakın şöyle bir size bu parkı da göstereyim. Nüfusun az olması ve buranın böyle çok turistik bir nokta olmaması nedeniyle bunlar hala eskisi gibi korunan yapılar. Yani Sovyet zamanında nasılsa 1950'lerde, 60'larda, 40'larda nasılsa hala öyle devam ediyor. Evet, şimdi Sovyetler zamanında bir alışveriş merkezi olması beni çok şaşırttı açıkçası. Ama bakın araştırıyorum. Sovyetler zamanında alışveriş merkezi. Bir yerel amcayla konuştuk. Maalesef kamerayı açmamı çok sevmiyorlar, istemiyorlar. O yüzden de bana bunu anlattı ama kendisi kameraya çıkmayı reddetti. Sarmaşıkları görüyor musunuz? Camın arkasında, şu camın arkasındaki sarmaşıkları. Bu yapı zamanında bir alışveriş merkezi. Bu mekanın bakın yerde cam kırıkları var. Şimdilik kimse yok. Arkamdan birileri bakıyor. Ama ben bakmıyorum. Çağırsalar da duymayacağım. Burası böyle daha çok alışveriş merkezi, barların olduğu mekan olarak kullanılmış. Bar dediği herhalde üst katta. Arkadaşlar burası biraz tehlikeli midir? Cama girer mi? Evet bakın. Şu şekilde katları var. Bu alışveriş merkezinin balkonu böyle şehrin tam ortasında görünüyor. Şu merdivenlerden zamanında insanlar çıkarlarmış, inerlermiş. Kapitalizmin olmadığı bir yerde alışveriş merkezinin olması çok da enteresan değil aslında. Sadece bizim bildiğimiz yapıdan daha farklı. Yani her şey devletin olduğu için kar devlete gidiyor. Ama devlet aynı zamanda halkın olduğu için her şey çok ucuz. Yani bazı ülkelerde bilirsiniz her şey devletindir ya da sert bir bürokrasi vardır. Böyle tam kapitalistleşmemiştir. Vergi çok yüksektir. Devlet çöktükçe çöker her noktaya. Mafya ile birleşmiştir bazı ülkelerde. Ama orada devlet zaten halkın değildir. Şirketlerin ve mafyanındır. Burada hem devlet halka inanılmaz derecede bedava olanaklar veriyor. Yani az önce gösterdim size. Bu hamamlar, bu noktaların hepsi bedava. Yani devre mülk gibi düşünün ve para vermiyorsunuz. Memurların tatil zamanlarında buraya geliyorlar. 10 gün, 15 gün, 20 gün burada yaşıyorlar ve ondan sonra 5 kuruş para vermeden geri dönüyorlar. Bir miktar alışveriş yaparken para bir değişim aracı, kar amacı olarak değil, değişim aracı olarak kullanılıyor. Ki bunu Lia ile konuşmuştuk. Hostel sahibi, bizim şu anda kaldığımız hostelin sahibi Lia ile konuşmuştuk. Şunu söylüyor, yani maaşımın çok çok alt noktasında böyle binde biri gibi bir rakama 1 kilo et alıyorduk diyor. Gerçekten de ilginç. Yani okuduklarımı görmek çok enteresan. İşte Sovyet zamanından bir alışveriş merkezi. Bakın şöyle ışıklandırmalar varmış herhalde gece için. Evet, şimdi Nina ile birlikte yemek yemeye geldik. Böyle bir mekandayız.
Böyle ahşap, güzel bir desen dizayn edilmiş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle 12, 24, 18, en pahalısı 35 lari. Ama genellikle 15'e 14'e pek çok yiyecek var. Ben şimdi onlardan bir tanesini söyleyeceğim. Özellikle 15, 14 gibi olanlardan. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Bu birazcık Gürcistan klasiği. Burada yemekler yavaş geliyor. Ama olsun. Bu sanırım lezzeti artırıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Nietzsche'de işte İnsan kitabında böyle beslenmeyle ilgili bazı noktalar vardı. Bir yemeği en lezzetli kılan öğelerden birinin acıkmak ve beklemek olduğunu söylüyordu. Kesinlikle haklı. Az önce Nina ile Dubček'i konuştuk. Alexander Dubček. Benim bir başka kanalım var. Metropolitan Derviş diye. Eğer o kanala bakarsanız o kanalda bu konularla ilgili pek çok video göreceksiniz. Sosyoloji, tarih, çeşitli kültürel noktalarla ilgili. Eğer bilgilerinizi arttırmak istiyorsanız o kanalı tavsiye ederim size. Metropolitan Derviş. Yaklaşık 1 senedir oraya çeşitli konulardan videolar yüklüyorum. İzlemek isterseniz buyurun. Daha çok kültürel bir kanal. Dubček hakkında sohbet ettik. Dubček Çekoslovakya'nın 1965-66 yanlış hatırlamıyorsam 60'ların ortasındaki liderlerinden bir tanesi. Güler yüzlü bir sosyalizm oluşturmaya çalışmış. Biraz demokratikleştirmeye çalışmış ama Sovyetler Birliği buna izin vermemiş. Macaristan, Sovyetler Birliği, Bulgaristan böyle pek çok komünist ülke birleşmiş ve Prag'a darbe yapmışlar. Bu Sovyetler, yani komünist dünyada da inanılmaz bir şok etkisi yaratmış çünkü hani özgürlükler, halkların kendi kaderini tayin etme hakkı ve benzeri her şeyi alt üst ediyor ve Sovyetler Birliği'nin de bir uydu, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi uyduları olan bir merkez, bir güç olduğunu gösteriyor. Çünkü Çek ve Slovak kardeşler hem Sovyetler Birliği'nin tanklarına karşı sokaklara çıkıyorlar protestolarla, barışçıl protestolarla ki buna rağmen çok kişi öldürülüyor, çok kişi yaralanıyor. Hem de Çekoslovak Komünist Partisi yeniden Sovyetlerin istediği formata bürünüyor. Yani tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok coğrafyada, mesela Arap Yarımadası'nda kendi istediği hükümetleri oluşturması, hatta bizim ülkemizde de bu böyledir. Çok da farklı değildir. Kendi istediği politikaları devam ettirebilecek hükümetlere müsaade etmesi. Aynı şey Sovyetler'de Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya'ya yapıyor. Ve daha enteresanı şunu söyledi Nina. Nina da Dubček'i çok seviyor. Çekler Dubček'i çok seviyordu. Zaten Çeklerin ve Slovakların komünizmden kopmasını sağlayan en temel olarak, yani halkın artık illallah etmesini sağlayan olay Prag Baharı diye geçiyor. Salatamız geldi. Bu 3 lari. Gerçekten de güzel görünüyor. 3 lari. İçinde peynir var. Böyle biraz yağlamışlar zannedersem. Yani çok ilginç değil, bildiğimiz salata. Biraz tuzlu geldi bana ama güzel. Genel olarak güzel. Yani yenir. Bakın şöyle geldi arkadaşlar. Armut suyuyla beraber deniyorum. Christmas. There are lots of food in my country and we can do, but for example, like turkey or something like that, because you are cooking turkey for New Year generally. But in Turkey, some part of families can cook this, but we generally wonderful and very big table. And we drink wine, sometimes rakı, especially rakı maybe more. This is good? Yes. Yes. Ben de bir parça tattım. Şimdi çok fazla almayayım. Güzel. Güzel bu. Hı. Şimdi gerçekten de yemek ülkesinden geliyorsanız Türkiye gibi bir şeyi beğenmeniz biraz zor oluyor arkadaşlar. Fena değil. Güzel. Yani kaçapuri de güzeldi. Ama
Ben bu gazozu çok orijinal buldum. Bence bu gazoz yani yaban mersini ve armutlusu var. Yaban mersinini denedim. Armutlusunu daha önce içmiştim. Gürcistan'ın armut gazozu bence ilginç ve gayet lezzetli, gayet güzel. Nina bana para ödetmedi. Maalesef bana para ödetmedi. Yemek fena değildi. Şimdi bir başka yemek daha geliyor. Nina ile şeyi konuşuyoruz. Dedi ki sanırım hayatımda gördüğüm en fazla yemek yiyen insan sensin. Bütün Türkiye böyle midir? Ben de dedim genellikle böyleyizdir. Yani oturduğumuz zaman 2 tabak 3 tabak yeriz. Sen bir de böyle komşumuz Leyla ablanın sarmalarını yerken bizi gör. Bütün bir sarmayı komple bitirebilirim bir tencere. Ya da şöyle bir bar çıkışı Taksim'de zamanında bir kocaman midiyi kapatışımızı gör. Bir diğer yemek de bu. Bu yemek, yani bu gördüğünüz yemek 18'di yanlış hatırlamıyorsam. 18 lari. Yani yaklaşık 260 lira bu gördüğünüz. Onun dışında ben bir gazoz daha aldım. Az önce yaban mersinliydi. Şimdi armutluyu deniyorum. Ya muhteşem. Yani çocukluğumun Çamlıcası'yla yarışır. Gerçekten muhteşem. Çok iyi gazoz yapıyorlar. Bu yine Sovyet zamanındaki mekanlardan bir tanesi arkadaşlar. Yine böyle tek tek odalar varmış. İnsanlar buralarda kalırmış. Bunun böyle diğer tarafında da böyle bir havuz var. Öteki tarafta da havuz var. Şu tarafta da havuz var. Bu havuzlara giriyormuş insanlar. Bu da 1945-1950 gibi tarihleniyor. Bakın buralarda bunlar eski soyunma kabinleri. Ve bina dışarıdan böyle görünüyor arkadaşlar. Oldukça uzun bir ne diyelim buraya? Kaplıca. Evet, böyle bu şekilde kaplıca binaları var. Bu eski Sovyetler zamanında Skaltubo'nun yönetim binası. Yani bir çeşit belediye dairesi diyebiliriz belki. Çünkü burası bir şehir olarak geçiyor. Bakın bu şekilde. Hala sanki o dönemde kalmış gibi. Fakat eskiden tamamen her yer, istisnasız her yer bu kaplıcalardan oluşuyormuş. Ve doğal sağlık sularıyla çeşitli geliyorlarmış. Şöyle yakınlaştırdım. Gerçekten çok küçük bir şehir. Belki de şimdiye kadar gittiğim en küçük şehir olabilir. Burası Borcomou'dan da küçük. Çok şirin, çok tatlı ama çok az insan yaşıyor. Yeni yeni birazcık kalabalıklaştı bu geldiğimiz yerlerde. Daha önce yürüdüğümüz yerlerde tek tük insanla karşılaşıyorduk. Şu anda zaten merkezdeyiz. Otel Prometheus'u görüyorsunuz sol tarafında. O da eski bir Sovyet yapısı. O kadar az insan yaşıyor ki. Ve böyle her şey Sovyetler Birliği'nden donup kalmış gibi. Bazı yapılar sadece işte birkaç sanatoryum yenilenmiş. Otel yapılmış, restoran yapılmış. Onun dışında her şey olduğu gibi duruyor ve şimdi ilginç bir noktaya daha geliyoruz birazdan. Bakın tam karşıda yine eski bir sanatoryuma doğru ilerliyoruz ama nasıl geçeceğiz diye düşünüyorum. Burası eskiden bakın böyle köprüler varmış. Köprüler de Sovyetler Birliği'nden. Şu karşıdaki köprüyü görüyorsunuz. Üzerinde bulunduğum köprü. Ve şurası. Buradan daha yoğun bir biçimde nehirler varmış. Ve şu demir şeklinde kapatılmayıp buradan rahatlıkla bu dev sanatoryuma geçiyormuşsunuz. Bakın bir tane daha var. Şimdi oranın içine girmeye çalışacağım. İnşallah bir bekçi falan durdurmaz. Ah. Neden açmamışlar ki bunları ya? Geçseydik rahat rahat. Giremedik içeri ya. Niye kapatmışlar ki burayı yani? En azından 2'leri al, 3'leri al. Turistik bir yer. Girelim.
Gerçekten abartmıyorum. Belki 15 dakikadır yürüyorum çevresinde. Dev gibi bir mekan. Yani bakın şuradan bir parça belki görebiliyorsunuz ya. Fakat bulamadım. Bir giriş kapısı vardır elbet. Niye bu şekilde kapatıyorlar anlamadım ki. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dev gibi bir sanatoryum. Yani benim az önce gösterdiğim bunun yanında herhalde yarısının yarısı ya 1/4, hatta ne 1/4 ya 1/10 diyebilirim. This is yes wonderful here. Okay here and sanatorium this sanatorium here this sanatorium here no sanatorium yes no here is no okay. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Valla bu sorduğum 3. yerel insandı. Yok diyorlar ya. Yani kapısı yok. Girişi yok. Tamamen vazgeçtim. Yemin ediyorum tamamen vazgeçtim. Sinirden artık gülmeye aldım. Amerikalı dostlar ve Finlandiyalı dostlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ta oradalar. Bak parmağımın ucunda bir grup insan benim gibi girmeye çalışıyor. Sonra gerçekten abartmıyorum. Finlandiyalı bir çift ta öteki tarafta girmeye çalışıyor. Hiç kimse giremedi. Ben vazgeçtim dedim. Amerikalı arkadaşlar 4 kişi. Dedim böyle bu bir Antifa project falan mı? Güldüler. İçeri mi girmeye çalışıyorsunuz? Düşünüyoruz diyorlar. Dedim ya sizin yaşınızda olsaydım direkt atlardım. 20'li yaşlarda falanlar. 23-24 çok tatlılar. Ama dedim benim için çok zor. Ben dedim vazgeçtim. Size iyi şanslar. Giremedik arkadaşlar.